Hepinize merhabalar. Bugün daha önceden kanalda yaptığımız bir yemeği farklı bir yorumla yapacağız. Daha önce de yapmıştık. Şu etleri gördüğünüz zaman hatırlarsınız. Bugün ossobuco yapacağız. Ama bayağıdan beri sous vide tarifi paylaşmamıştık. Bugün böyle bu tür zor pişen etleri sous vide'de nasıl pişirebileceğimize bir kılavuz videosu yapacağım. Bunu da ossobuco ile göstermeye çalışacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Döküm tavam ısınırken ben de sebzeleri ayarlayacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler şöyle 3 tane dana inciği. Daha önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar kanaldan seyredebilir. Bu dananın incik kısmı, yani tam şöyle kol kısmı diyebiliriz. Bu kısmı enine şekilde böldükleri zaman ortada şu kemikle beraber, ilikli kemikle kaldığında buna İtalyanlar ossobuco diyor. Yani kemikli et manasına geliyormuş. Bunun yanına 2 tane orta boy diyebileceğim. Ben bugün soğanları biraz ayıkladım. Bir kısmı iyi değildi. 2 tane havuç. Kereviz sapım yok şu an. O yüzden şöyle küçük bir parça kereviz kullanacağım. 4-5 diş de sarımsak kullanacağım. Onun dışında tuz, karabiber, isteğe bağlı kekik ekleyebilirsiniz. Çok az tereyağı ve zeytinyağı lazım olacak. Malzemeler bu kadar. Bu sefer malzemeleri geçenkine göre biraz daha küçük doğrayacağım. Şöyle küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Havuçları da yine küçülteceğim iyice. Evet arkadaşlar, havuçlarım da tamamdır. Şimdi hemen sarımsaklarımı da yine küçük küçük doğruyorum. Son olarak soğanlarımı da hallediyorum hemen. Bu arada döküm tavam da ısındı. Ben etleri mühürlemeyle artık başlayabilirim. Şöyle etin her tarafını gezen bir zar var. Bu zar piştikçe toplanıyor. Bunun toplamaması için şöyle kenarından ince bir kesik atıyoruz. Çok derin kesmeye gerek yok. Şöyle yeterli. Bu şekilde kesik attıktan sonra döküm tavaya koyuyoruz. Bütün etlerime aynı işlemi yapacağım. Evet arkadaşlar, şöyle kenarları mühürlendikten sonra etleri bir kere çevireceğim. Bakın gayet güzel oldu. İkinci tarafları da güzel mühürlendikten sonra artık etlerimi kenara alıyorum. Etleri mühürlemedeki amacımız su kaybı falan değil. Aslına bakarsanız tavayı, sebzeleri hazırlamak, etin de bu uzun süre pişeceği, yüksek derecede pişeceği için sonda artık böyle dağılacak kıvama gelecek. Sonda mühürlemek mümkün olmadığı için baştan yapıyoruz bu işlemi. Tavamın altını kısıyorum arkadaşlar. Burası önemli. Yoksa soğanlar, sarımsaklar yanar. İlk etapta tamamen en kısağa getiriyorum. Şu an tavam zaten çok sıcak. Onun sıcaklığı bana ilk etapta yeter. Biraz zeytinyağı. Şöyle bir kaşık kadar da tereyağı koyuyorum. O etten kalan kalıntıları birazcık kazıttırıyorum. Yağım yeterince kızdıktan sonra soğanları ekliyorum. Şöyle hemen soğanları bir karıştıralım. Soğanların biraz renk aldıktan sonra hemen havuç ve kerevizleri de ekliyorum içine. Evet, artık tavam kıvama geldi. Biraz altını açabilirim. Hemen bunlar da renk aldıktan sonra sarımsaklarımı ekliyorum. Arkadaşlar, burada amacımız sebzeleri pişirmek değil. Sadece Maillard reaksiyonuyla lezzetlerini arttırmak, bir de az önce o et mühürlerkenki lezzetin sebzelere geçmesini sağlamak. Sarımsakların kokusu çıkmaya başladıktan sonra ben şöyle çok az bir balzamik sirke ekleyeceğim içine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Tuzunu veriyorum. Karabiber.
Biraz da kekik koyuyorum. Evet, sebzelerim tamam. Artık altını kapatıyorum. Bunların birazcık soğumasını bekleyeceğim. Bu arada etlerim de biraz soğumuşlar. Şimdi artık ikinci işleme geçebiliriz. Etlerimiz şu an soğudu. Bunlar da bayağı soğudu. Şimdi etlerin tuzunu, karabiberini vereceğim. Birazcık içimde kalmasın. Şöyle biraz da sarımsak tozu koyayım ya. Sarımsak koyduk ama bu olmayınca biraz eksik hissediyorum yani. Ama çok koymadım harbiden. Az koydum bu sefer. Şimdi bunları vakum poşetimize koyuyoruz. Şöyle vakum poşetin ağzını birazcık kıvıracağım. Mümkün olduğu kadar mühürlenecek olan kısmı temiz tutmaya çalışıyorum. Şöyle rulo poşet kullanıyorum. Biraz uzun tutmaya çalıştım. İnşallah iyi ayarlamışımdır. Şimdi az önceki sebzeli karışımı aynı şekilde etlerin içine dolduruyorum. Şöyle sebzelerimi içine doldurdum. Şimdi artık vakumlamaya geçelim. Böyle içerisinde hafif sıvı olan şeyler yaptığınız zaman poşetleri birazcık büyük tutmaya çalışın. Evet. Bu şekilde dikişe attım. Ben ne olur ne olmaz diye bir iki dikiş daha atacağım. Poşetin içinde açılmasını istemiyorum çünkü. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle yedek dikişleriyle beraber etlerim, sebzelerim gayet güzel. Son aşamaya geldik. Son aşamada sous vide makinemizi çalıştırıyoruz artık. Bu cihazın ne olduğunu artık birçoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kanalda çünkü çok fazla video var. Ben yine kısaca mantığını anlatayım. Belki bazı arkadaşlar ilk defa bu videoya denk geliyordur. Arkadaşlar bu alet suyu belli bir sıcaklıkta sabit tutmaya yarıyor. Şimdi bakın. Şu başlattığım zaman bu çıkan ses, yaptığı köpük kaynama ile karıştırılıyor. Kesinlikle suyu kaynatmaz. Bu tür cihazlar maksimum 95 derece kaynama noktasının altına kadar çıkar. Genellikle biz bunda farklı etler yapıyoruz. Kanalda merak eden arkadaşlar bu cihazla ilgili birçok video bulabilir. Bugünkü etlerimiz çok sert etler arkadaşlar. Dananın incik kısmı. Hayvan yaşarken bütün hayvanın ağırlığı bu kasların üzerinde olan çok sert kaslar, kolay kolay yumuşamayan kaslar. Normalde bu kalınlıkta etlerin pişmesi 4 saat sürer. Ama yumuşaması kesinlikle 4 saatte bitmez. Normal fırında yaptığımızda dahi hatırlarsanız 4,5 saat sürmüştü bu et. Şimdi biz burada çok daha düşük sıcaklıklar kullanıyoruz. Normal şartlarda bunu 24 saat 78 derecede yapabilirsiniz bu aletle. Şu an Ramazan ayındayız. Saat gece 1'i 10 geçiyor arkadaşlar. Ben yarın iftara yapıyorum bunu. Yani aşağı yukarı şu an itibariyle 19 saatim var diyebilirim yani. 18-19 saatim var. O yüzden 78 derece değil de ben birazcık daha yükselteceğim. Bugün sıcaklık olarak 82 derece. 82 dereceye sabitliyorum suyumu. Makineyi de çalıştırıyorum. Şimdi suyun 82 dereceye çıkmasını beklemenize gerek yok. Şöyle etlerimizi suyun içerisine bırakıyoruz. Yine bilmeyenler için işte plastikte bu kadar süre pişer mi, petrol ürünü vesaire, her sous vide videosunda altta bu tür yorumları görüyorum. Şu kullandığımız poşet arkadaşlar bakkal poşeti değil. Bu iş için tasarlanmış özel poşetler. Bu konuda birçok araştırma var. Amerika'da yapılmış bazı araştırmalar da var. İnternetten bu araştırmalara ulaşabilirsiniz. Bu poşetler sıcak su kullanımına uygundur. 100 dereceye kadar herhangi reçinesinde salma vesaire söz konusu değil. Hiçbir kanserojen madde de içermez. Yani güvenli poşetlerdir. Yine içine sinmeyen arkadaşlar kullanmaz. Keyfi bilir ama şu an bütün dünyada kullanılan bir sistem. Bu tür etler mutlaka suyunu saldıktan sonra yüzer. Uzun pişirmelerde bu neredeyse kaçınılmazdır. Üzerine mutlaka bir tane ağırlık koyun. Buhar kaçmaması için de üzerine benim şöyle bir kendi uydurduğum bir kapağım var. Ben bunu koyuyorum. Bu şekilde
Yarına kadar bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden tekrar merhaba. Şu an itibariyle tam 12 saat oldu. Şöyle açalım. Üzerine ben şöyle bir ağırlık koymuştum. Bakın size bahsettiğim şişme mevzusu yine bayağı bir şişmiş. Tekrardan bu arada bu çok sıcak. Normalde çok rahat elleriz, alışkanlık olmuş. Bu sefer yüksek derece kullandığımız için tabak da bayağı kızmış yani. Yine buradan biraz sıkıştıracak gibi. Önemli olan bizim için hop, paketi patlattık bak. Hemen durduralım. Zaten makinede durdu. Fazla uğraştık, paketi patlattık. Şöyle kenarından açma yaptı ama Allah'tan hemen fark ettik. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Yani bu kadar yüksek derecelerde çok fazla pişirmediğim için poşetler zaten genellikle pek sorun çıkarmıyor. Ama bu sefer ağırlığın da etkisiyle zannediyorum yan taraftan patlama yaptı. Sıkıntı yok. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu da her şeyini de kurtardım. Sous vide'de sıcaklık hep sabit kaldığı için genellikle fazla pişirmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bu kaza bize bir şey öğretmiş olsun. Acaba etimiz şu an doğru pişti mi? Bu kadar pişirmiş olsaydık yeter miydi? 18-19 saate gerek var mıydı? Şu an bu sorunun da cevabını alacağız bir kazayla. Şöyle bakın. Etlerimizi kurtardık. Şimdi burada merak edilen soru. Şu an itibariyle 12 saat olmuştu. Tam 12 saatte kontrole geldim. Şimdi şöyle bir parça etin kenarından test edeceğim bakalım. Bakın. Rahat bir şekilde ayrılıyor. Ve içerisindeki kolajenleri görebiliyor musunuz oradan? Kolajenler erimiş. Yani bu demek oluyor ki bu sıcaklıkta 12 saatte en sert diyebileceğimiz etler dahi pişiyor. Biz burada 18-19 saat derken birazcık kendimizi kandırıyoruz demek ki. O kadar fazlaya gerek yokmuş. Bunu öğrendik. Bu videoyu özellikle yayınlayacağım ki sous vide kullanan arkadaşlara da bana da güzel bir ders var bu videoda. Şu an itibariyle iftara daha 8 saat var. Benim 8 saat önceden yemeğim hazırlandı. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar işte sous vide'in bir güzelliği de bu. Şu an etlerim, ben yine toparlayacağım, vakumlayacağım bunları. Tekrardan iftara 1 saat kala tekrardan ısıtacağım. Aynı şekilde olacak. Bu arada buzdolabında muhafaza edeceğim etleri ve tekrar sonucu sizinle paylaşacağım. Akşam üzere tekrar görüşmek üzere. Şu an itibariyle artık iftara 1,5 saat falan kaldı. Etlerimi şöyle gördüğünüz gibi sardım. Buzdolabına koydum. Şu an tamamen soğuk etlerim. Suyunu da şöyle bir yere süzdüm. Bir tane şişeye koydum. O da kenarda. Bunu buzdolabına koymamıştım. Etlerin durumu bu. Gördüğünüz gibi sert. Sous vide'in güzel taraflarından bir tanesi bu. Mesela diyelim ki etinizi bir gün önceden pişirdiniz. Yaptınız ama tüketilmedi. Ertesi gün tekrar böyle bir yarım saat kadar aynı sıcaklıkta tutarsanız sanki yeni pişmiş gibi yersiniz. Bugün bu attığım yerden değil arkadaşlar. Şu orijinal mührün olduğu yerden açıldı. İlk defa benim başıma geldi böyle poşet patlaması. Normal şartlarda bunun için çift poşet yap diyorlar ama poşetler ucuz değil. Ben açıkçası kıyamıyorum öyle her seferine 2 poşet kullanmaya. Ama bugün bereket ben yanındayken patladı. Yoksa üzülürdüm yani. Evet, tekrar bir poşet kısmetten çıkmış. Şu an görüyor musunuz? Etler bayağı bildiğin soğumuş, taş gibi olmuş. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Şöyle gördüğünüz gibi yedekleriyle beraber tekrardan vakumladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yine tekrardan vakumladım. Aynı şekilde eti içine bırakıyorum. Şimdi artık yüzme olmaz muhtemelen çünkü arada et pişerken çıkan gazı, suyu vesaireyi almış olduk. Aynı bu şekilde içine koyun. Bu şekilde bu da ısınacak. Böyle bir terslik oldu ama bence
Yani farklı bir içerik olmuş oldu. İyi oldu. Böylece biz de test etmiş olduk. Bu et için 12 saatin yeterli olduğunu da görmüş olduk. Artık ben iftara kadar bu şekilde bırakacağım. Bu tekrardan ilk pişmiş hali gibi olmasını bekliyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere. An itibariyle 3 dakika falan kaldı artık iftara. Şu an işimiz bitti. Şöyle, ben yine bunu bu şekliyle kullanmayı tercih ediyorum. İsteyen arkadaşlar önden tavada birazcık un ve tereyağını kavurduktan sonra bu suyu ekleyip böyle biraz kalınlaşana kadar kaynatıp kullanabilir. Evet, şu an etimiz gayet güzel durumda. Gördüğünüz gibi artık daha fazla su salmadı. Hemen şöyle paketi açıyorum. Gayet güzel görünüyor. Sebzeleri koymayacağım tabağa. Üzerinde kalan 3-5 tek tük olanlar mühim değil. Evet arkadaşlar, bunu ve birazcık suyu ekmek kırarak sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Ben o yüzden bunu bu şekilde ayırıp buzdolabına koyacağım. Daha sonra bunu ayarlarım. Sosumu da hemen bir kaba aktarıyorum. Bu arada ezan da okunuyor arkadaşlar. Sous vide'in güzelliği bir yerde de bu. Gördüğünüz gibi tamamen kendi isteğimize göre programladık. İsterseniz tam iftar saati açın, hiç fark etmez. Etiniz burada fazla pişmiyor. Hep aynı derecede standart olduğu için etin fazla pişmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani en fazla ne olur biliyor musun? Daha fazla yumuşar, daha böyle dağılır, iyicene lime lime olur. Olabilecek en kötü sonuç bu olur. Lafı uzatmadan arkadaşlar şöyle üzerlerinden, bu tamamen kendi suyu, hatırlarsanız poşetten çıkarmıştım bunu. Kendi suyuyla sosluyorum bunu. Müsaadenizle tadıyorum. Vallahi süper. Arkadaşlar nefis olmuş. Tuzu falan her şey çok yerinde. Yani kıvamını sabah gösterdim ama şimdi yine size birazcık göstereyim. Bazı arkadaşların aklında kalmış olabilir. Çok normaldir. Biz bu konularda gerçekten çok dürüst davranmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İyiye iyi, kötüye kötü söylüyoruz. Yaptığınız zaman da ben kesinlikle böyle bir kötü sonuçla, sürprizle karşılaşmanızı istemiyorum. O yüzden de varsın video kötü olsun, sizin etiniz kötü olacağına. Bakın arkadaşlar. Et buharı görüyor musunuz? Et şu an her yerine, zerresine kadar ısındı. Ve gördüğünüz gibi bakın. Bakın. Böyle elde dağılacak kıvama geldi. Dediğim gibi et gerçekten dağılıyor yani. Bunu şu sosa şöyle batırıp yerseniz çok daha keyifli olur. Geçen seferden çünkü böyle yapmıştım, biliyorum. Tekrar müsaadenizle tadıyorum. Hiç dişe ihtiyaç yok bunu yemek için. Damağınızda ezmeniz, yutmanız yeterli. Kesinlikle diş ihtiyacı yok. O kadar net söylüyorum. Şimdi şunu da merak eden arkadaşlar olacaktır. Abi tencerede mi bu mu? Arkadaşlar inanın benim önüme getirseniz arasındaki farkı kesinlikle anlayamam. Bu arada ilikleri de merak edenler olacaktır. Bakın arkadaşlar iliklerin haline. Hadi bir kere de ilikli tadayım. Ama sofrada beni bekliyorlar. Son kez. İlikle ilik gibi oluyor harbiden. Yani harbi söylüyorum arkadaşlar, muhteşem. Kesinlikle imkanı olan arkadaşlara tavsiye ediyorum bunu. Eğer bu şekilde yapamam derseniz diğer tarifi yapın, fırında yapın, ocakta yapın arkadaşlar. Gerçekten kolay bir yemek. Burada zor olan eti alabilmek. Yani imkanı olan kardeşlerime mutlaka tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.